Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size su dalgalarını anlatmak istiyorum. Su dalgaları 3 ders sürecek arkadaşlar. Birinci dersimizde su dalgaları ile ilgili temel özellikleri göreceğiz. İkinci dersimizde su dalgalarında yansıma. Üçüncü dersimizde de arkadaşlar stroboskop ve su dalgalarında kırılmayı göreceğiz arkadaşlar. Hemen birinci dersimize geçelim arkadaşlar. Şimdi su dalgalarının temel özellikleri. Arkadaşlar bunu yay dalgalarında da biraz görmüştük. Yani hız nasıl değişiyordu bundan bahsetmiştik. Ve su dalgalarının titreşim şeklinden bahsetmiştik. Hemen hatırlayalım. Şimdi su dalgaları bir molekülü şu şekilde gördüğümüzde arkadaşlar çembersel titreşim yapan dalgalardı. Yani hem yatayda titreşim yapıyordu hem de düşeyde titreşim yapıyordu. Yatayda titreşim yaptığı için boyuna dalga özelliğini, düşeyde titreşim yaptığı için de arkadaşlar enine titreşim özelliğini gösterir demiştik. Dolayısıyla arkadaşlar su dalgaları hem enine hem boyuna titreşim yapan çembersel dalgalardır demiştik. Şimdi arkadaşlar su dalgası çeşitlerine bakalım. Bir diyoruz doğrusal su dalgaları. Arkadaşlar biz elimize bir cetvel aldığımızda ve bunu suyun içerisine eşit periyotta olacak şekilde batırıp çıkarttığımızda arkadaşlar burada gördüğünüz gibi doğrusal dalgalar elde ediyoruz. Şimdi yandan görünümüne baktığımızda şöyle yandan yazayım. Tepeleri bu şekilde görüyoruz. Tepeler ve aynı şekilde çukurlarda şöyle görüyorsunuz. Şimdi bunun üstten görünümü, yani bu dalganın üstten görünümü de bize sorulacak. Tepeleri arkadaşlar şöyle düz çizgilerle göstereceğiz. Çukurları ise kesikli çizgilerle göstereceğiz. Yine tepeler düz çizgi, çukurlar kesikli çizgi olacak arkadaşlar. Ve bu şekilde dalganın üstten görünümünü işaretlemiş olacağız ya da göstermiş olacağız arkadaşlar. Burada tepeler arasındaki mesafe yine lambdayı gösterecek. Yine çukurlar arasındaki mesafe lambdayı göstermiş olacak arkadaşlar. 2 diyoruz arkadaşlar dairesel su dalgaları. Bir su içerisine, bir dalga leğen içerisine arkadaşlar bir kalemi batırıp çıkarırsak eşit periyotlu olacak şekilde ya da bir su damlalığından arkadaşlar su damlarsa bu dalga leğen içerisine bu şekilde dairesel dalgalar etrafa yayılacak arkadaşlar. Ve üstten görünümde şunlar arkadaşlar biliyorsunuz düz çizgiler tepeleri temsil ediyordu. Şöyle tepeler diye yazalım. Ve iki tepe arasında da arkadaşlar çukur olacak kesikli çizgiler çukurları temsil ediyor. Şu şekilde gördüğümüzde şaşırmayalım arkadaşlar. Bunu da bilmiş olalım. Çukurlar arasındaki mesafe lambdayı ifade edecek. Yine iki çukur arasında lambda ve yine iki tepe arası bu şekilde lambda olarak gösterilmiş olacak. Arkadaşlar dalga leğeni bizim deney yaptığımız düzeneyimiz şöyle yukarıdan ışık vurduğumuzda burada belirli bir derinlikte suyumuz var. Şöyle H derinlikte bir su. Yukarıdan ışık kaynağı vurduğunda arkadaşlar bu şekilde tepelerin olduğu yerin altında yerde aydınlıklar meydana gelecek. Çünkü mercek etkisi yapacak, suyu toplayacak arkadaşlar. Çukurların olduğu yerde de arkadaşlar karanlıklar meydana gelecek. Dolayısıyla biz iki aydınlık çizgi arasındaki mesafeyi lambda olarak ya da iki karanlık çizgi arasındaki mesafeyi lambda olarak işaretleyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde yerde masa üzerindeki gölgeden de dalga boyunu bulabileceğiz. Şimdi de 2016 yılı LYS sorusuna bakalım arkadaşlar. Su derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde. Arkadaşlar su derinliği her yerde aynı ise biliyorsunuz hız sabit olacak. Peş peşe gelen birinci ve üçüncü dalga tepeler arasındaki uzaklık 20 santimetredir diyor. Bu dalgalar 20 santimetre bölü saniye hızla yayıldığına göre dalga kaynağının periyodu kaç saniyedir? Yani T'yi soruyor arkadaşlar. Şöyle periyodik dalgalarımız yayılırken arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci şeklinde dalga tepelerine bakalım. Birinci ve üçüncü dalga tepesi arasında şöyle uzaklık değerinin 20 santim olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şurası 20 santimetreymiş. Birinci tepe ile ikinci tepe arası 1 lambdadır. İkinci tepe ile üçüncü tepe arası da 1 lambdadır. Yani toplamda 2 tane lambda var. Yani 20 santimetrelik mesafe 2 lambda oluyor. Lambda buradan arkadaşlar
10 santimetredir. Şimdi bizim formülümüz neydi? Dalgalarla ilgili temel formülümüz, olmazsa olmaz formülümüz lambda eşittir V çarpı T ya da lambda eşittir V bölü F'dir demiştik. Şimdi yerine koyalım arkadaşlar bildiklerimizi. Lambdanın değeri 10. Buradan arkadaşlar bize dalgaların hızını 20 söylemiş. 20 santimetre bölü saniye çarpı T dediğinde buradan arkadaşlar T her iki tarafı 20'ye böldüğümüzde ne çıkacak? 20'ler gitti. 1 bölü 2 saniye olacak arkadaşlar. Buna göre cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. Şu soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir dalga L'nin de 3 saniye ara ile bir tepe ve bir çukur oluşuyor diyor. Meydana gelen dalgaların dalga boyu yani lambda eşittir 4 santimetreymiş. Olduğuna göre dalgaların yayılma hızı kaç santimetre bölü saniyedir? Yani V'yi soruyor arkadaşlar. Şu şekilde dalgayı çizelim yandan görünümünü ve diyor ki bir tepe oluşuyor ve bir çukur oluşuyor. Bunun için geçen süre de 3 saniyedir. Dolayısıyla arkadaşlar bu tepeden, şu tepeden bu çukura kadar geçen zaman 3 saniyeymiş arkadaşlar. Şimdi bize tepe ile çukur arasındaki uzaklığı değil zamanı söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz buradan periyodu bulmaya çalışacağız. Tepeden çukura kadar olan zaman 3 saniye ise öbür tepeye kadar olan yine arkadaşlar 3 saniye olacak. Yani tepeden çukur, bir tepeden sonra çukur oluşması için 3 saniye gerekiyorsa çukurdan sonra yine bir tepenin oluşması için 3 saniye gerekiyor. Peki tepeden tekrar tepe oluşması ne kadar zaman aldı? 6 saniye mi? Dolayısıyla arkadaşlar buradan periyodun 6 saniye olduğunu öğreniyoruz. Yani tepeden sonra tekrar tepe oluşma zamanını söylemiş. Dolayısıyla bu bize periyodu verecek arkadaşlar. Lambda eşittir V çarpı T'de periyodu 6 saniye yazacağız. Lambda 4'tü. 4 eşittir V çarpı 6'dan her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde arkadaşlar V eşittir 2 bölü 3 santimetre bölü saniye çıkacak. Santimetre diyorum çünkü burada arkadaşlar uzunluklar santimetre cinsinden verilmiş. Yani lambda santimetre verildiği için cevabımız da santimetre bölü saniye olacaktır. Şimdi de arkadaşlar su dalgalarında hıza bakalım. Geçen dersimizde yay dalgalarını işlerken arkadaşlar hızın ortama bağlı olduğunu söylemiştik. Diyelim şöyle yazalım, ortama bağlıdır ve ortam değişmedikçe hız değişmez. Ortam değişmedikçe hız değişmez. Şimdi arkadaşlar su dalgalarında hız yani ortama bağlı dedik ve ortam nedir dediğimizde arkadaşlar derinlik. Yani derin olan ve sığ olan yerlerde su dalgası farklı hızda gidiyordu. Peki nasıldı? Derinde daha hızlı gidiyordu ve derin büyüktür ve sığ diye yazıyorduk arkadaşlar. Şimdi şu bölge derin, şöyle yazalım. Derin bölge, şurası da arkadaşlar sığ bölge. Dolayısıyla burada hızlı gidecek. Görüyorsunuz bakın tepeler nasıl yol alıyor. Ve şurada tepelere baktığımızda arkadaşlar daha yavaş yol aldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Sığ olan yerde yavaş gittiği için lambda da küçülüyor arkadaşlar. Dolayısıyla lambda eşittir V çarpı T formülümüzde biliyorsunuz derinlik değişse de periyot değişmiyordu. Sabit yazıyoruz. Hızın küçülmesiyle beraber yani sığ ortamda hızın küçülmesiyle beraber lambda da küçülmüştür. Burada tepeler arasındaki mesafeye bakın. Burada tepeler arasındaki mesafeye bakın arkadaşlar. Dolayısıyla sığ olan yerde hem hız küçülüyor hem de lambda küçülüyor diyoruz. Periyot ortama bağlı değildir. Kaynağa bağlıdır. Dolayısıyla arkadaşlar periyot değişmez derinden sığa geçtiğinde. 2014 yılı LYS sorusu arkadaşlar. Farklı derinlikteki 3 bölgeden oluşan bir dalga L'ni su ile doludur. Dalga L'nin K ucundan oluşturulan F frekanslı bir düzlemsel dalganın ilerleme deseninin tepeden görünümü şekildeki gibidir. Arkadaşlar bunlar tepelerdir. Şöyle düz çizgilerle gösterilmiş. Dalga L'nin KL, LM, MN bölgelerinin derinlikleri sırasıyla arkadaşlar şurası H1'miş. Burası H2'ymiş. Şurası da arkadaşlar H3 oluyormuş. Ve düzlemsel dalgaların bu bölgelerdeki frekansları burada arkadaşlar frekans F1, burada frekans F2, burada frekans
F3 olacaktır diyor. Şimdi biz az önce de gördük. Farklı derinlikte arkadaşlar frekans değişmiyordu. Dolayısıyla burada oluşturduğumuz dalga farklı derinliklere gitse de frekans aynıdır. F1 eşittir, F2 eşittir. F3 o da ne dedi? F frekanslı diye bana söylemişti. Buna göre arkadaşlar 1'i eledik, yani A'yı eledik, E'yi eledik. Burada B ya da C ya da D olacak. Şimdi lambda eşittir V bölü F diye yazalım. Burada frekans sabittir. Lambda büyümüş arkadaşlar. Dikkat ederseniz bakın şurada LM arasında lambda en geniş hale gelmiş. Yani buraya lambda 2 mi diyelim. Burada arkadaşlar en geniş durumda. Dolayısıyla lambdanın geniş olması hızın fazla olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla hız en fazla nerededir? İkinci bölgede. Yani hızları sıralayacak olsak V2, sonra arkadaşlar V3, sonra da arkadaşlar V1'dir. Hızların büyük olduğu yerde derinlik de büyüktür. Çünkü derinde hızlı gidiyor demiştik. Yani o zaman en derin H2'dir. Sonra H3'tür. Sonra da arkadaşlar H1 olacak. Buna göre cevabımız H2, H3, H1 Ceyhan seçeneği olacaktır arkadaşlar. Şu soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir dalga leğeninde oluşturulan periyodik su dalgalarının üstten görünümü şekil 1'deki gibiymiş. Su dalgalarının şekil 2'deki gibi olabilmesi için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir diyor arkadaşlar. Şimdi dalgalar ilk başta şu şekilde geniş bir lambdayla meydana gelirken burada arkadaşlar lambda küçülmüş. Yani burada tepelerle tepeler arasındaki mesafeye bir bakın. Birinci durumda tepelerle tepeler arasındaki mesafeye bakın. Bu lambda ilk diyelim, bu da lambda son diyelim arkadaşlar. Lambda son küçülmüş. Yani lambda son küçüktür lambda ilkten. Yani lambdayı küçültmüşüz. Peki bakalım şimdi formülümüze. Lambda eşittir V bölü F diye yazdım. Lambdanın küçülmesi gerekiyor. Peki bir diyoruz arkadaşlar, kaynağın titreşim frekansını arttırma. Yani bu durumdan ikinci duruma gelmesi için frekans artarsa olur mu diyor. Evet olur, çünkü lambdanın küçülmesi frekansın artmasına bağlı. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Suyun derinliğini azaltma. Lambda eşittir V bölü F'de arkadaşlar. Frekansı değiştirmeyeyim diyor. Bu sabit kalsın. Suyun derinliğini azaltayım. Yani daha sığlaştırayım. Hız azalsın. Dolayısıyla hızın azalması, lambdanın da azalması. Zaten lambdanın azalmasını istiyorduk. Evet, sığlaşınca hız azalacak, lambda azalacak. İkinci öncülde yapılabilir. Kaynağın titreşim genliğini küçültme. Arkadaşlar burada lambdayı değiştirmek hıza ve frekansa bağlıdır ya da hıza ve periyoda bağlıdır. Genliğin değişmesi lambdayı değiştirmez arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü öncülü alamayacağız. Cevabımız 1 ve 2 Denizli seçeneği olacaktır. Şu soruyla devam edelim. Bir dalga L'ninde K noktasından oluşturulan doğrusal dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir. Arkadaşlar burada bir kaynak varmış. Dalga kaynağı, doğrusal dalga kaynağı ve böyle dalgalar üretmiş, üstten görünüm. Buradaki arkadaşlar düz çizgiler biliyorsunuz tepeleri temsil ediyordu. Burada tepeler birbirine yakın. İlerlediği durumda arkadaşlar tepeler birbirlerinden daha uzak, yani lambda ileride daha büyük durumda gözüküyor. Buna göre yargılarından hangisi doğru olabilir diyor arkadaşlar. Kaynağın titreşim frekansı azalmaktadır diyor. Yani şu durumda arkadaşlar ilk gönderilen dalgalar burası, son gönderilen dalgalar buradaki dalgalardır. Lambda eşittir V bölü F'de. Burada arkadaşlar son gönderilen dalgaların lambdası daha küçüktür. Burada frekansın arttırılmış olması anlamına geliyor. Frekans azaltılmıştır diyor. Hayır arkadaşlar, frekans yani son durumda lambdalar küçük olduğu için frekansın arttırılmış olması gerekiyor. Azaltılmış değil. Birinci öncül yanlış arkadaşlar. Şöyle birleri çizelim. Kaynaktan uzaklaştıkça suyun derinliği artmaktadır diyor arkadaşlar. Kaynaktan uzaklaştıkça yani ileri doğru ne olmuş? Suyun derinliği artmaktadır. Bakalım bu şekilde olabilir mi? Şimdi yani şunu demeye çalışıyor. İleri doğru su daha derinleşiyor. Yani zeminde şöyle bir takoz var. Ve su dalgaları şu şekilde, şurası su. İlerledikçe arkadaşlar daha derin bir yer meydana geliyor diyor. Böyle bir şey olur mu? Bakalım, derinleştikçe biliyorsunuz hızlanıyordu dalga. Lambda eşittir V bölü F'de. Eğer ben frekansı
değiştirmediysem, bu sabit ise derinleştiği yerde hız artacaktır. Dolayısıyla lambda da artacaktır. Yani ilerlediği durumda lambda büyümüştür. Bu orasının daha derin olduğu durumdan kaynaklanabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğrudur. Dalgaların dalga boyu artmaktadır diyor arkadaşlar. Son durumda daha düşük dalgalar meydana geldiği için bu öncül de yanlış olacak. Buna göre cevabımız yalnız 2 Bursa seçeneği olacaktır. Şu soruyla devam edelim. Üstten görünümü verilen bir dalga L'nin de bir kaynak tarafından oluşturulan su dalgalarının diğer uca ilerlerken şekildeki gibi sıklaştığı gözleniyor diyor. Bu durumun oluşmasında olaylarından hangileri etkili olabilir diyor arkadaşlar. Dalga kaynağımız sağ tarafta. Dalgalar bu tarafa doğru yayılıyor. Şöyle hareket yönü diyelim. Ve arkadaşlar ilk giden dalgalar ya da ileriki dalgaların lambdası, şöyle diyelim, ilk giden dalgaların lambdası küçük. Son gönderilen lambdaların lambda son arkadaşlar değeri daha büyük. Peki lambdanın küçülmesi nasıl mümkün olacak? Şimdi lambdanın küçülebilmesi için ya hızın küçülmesi lazım, yani bu tarafın sığlaşması lazım, ya da arkadaşlar frekansın artması lazım. Yani ilk durumda frekansın çok, son durumda frekansın az olması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla soruya bakalım şimdi. Suyun derinliğinin ilerleme yönünde azalması. Yani bu ileriki kısmın daha sığ olduğunu ifade ediyor. O zaman ileriki kısmı nasıl sığ hale getirebiliriz? Yani şu şekilde zemine bir takoz, bir yükselti yapacak olursak arkadaşlar, su bu şekilde ilerleyen tarafı daha sığ olacak suyun. Burası ilk gönderdiği taraf derin. Sığ tarafta hız azaldığı için, şöyle diyelim, hız azaldığı için lambda da azalmış olacak. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Suyun derinliğinin ilerleme yönünde artması, yani ileri doğru artması arkadaşlar burasının daha hızlı gitmesi anlamına geliyor. Lambdanın genişlemesi anlamına geliyor. Genişlememiş, daralmış. Dolayısıyla bunu almayacağız. Su dalgasının frekansının artması. Arkadaşlar su dalgasının frekansı nerede fazladır? Arkadaşlar ilerlediği tarafta biliyorsunuz frekans arttığında lambda az olacak. Dolayısıyla burada frekans fazlaymış. Frekans fazlaymış. Yani lambda küçükmüş ve frekans fazlaymış. Son durumda ise frekans azalmış. Frekans azalmış ki burada lambda büyüsün arkadaşlar. Dolayısıyla su dalgalarının frekansı artmamış, azaltılmış arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da alamayacağız. Buna göre cevabımız yalnız bir Adana seçeneği olacaktır. Bugünkü dersimizin son sorusu arkadaşlar. Derinliği sabit olan bir dalga L'nin de üretilen dalgaların, bakın derinliği sabit diyor. Şöyle altını çizelim. Yani V eşittir sabit olacak arkadaşlar. Yani hız sabit olacak. Bir dalga L'nde üretilen dalgaların frekansı 2 katına çıkarıldığında dalgaların diyor lambda eşittir V bölü F diye yazdım. Frekans 2 katına çıkarılmış. Arkadaşlar derinlik sabit olduğu için hıza sabittir yazıyorum. Frekans 2 katına çıkarıldığında lambda yarıya inecek. Yazalım, lambda yarıya iner. Peki frekans 2 katına çıkarılırsa biliyorsunuz frekansla periyot arasında böyle çarpmaya göre tersi bir ifade vardı. Yani F eşittir 1 bölü T idi. Frekansın 2 katına çıkması için periyodun yarıya inmesi lazım arkadaşlar. Periyot yarıya iner. Yazalım arkadaşlar. Yayılma hızı artar. Hayır. Derinliği sabitlediği için hız değişmez. Dalga boyu azalır. Dalga boyunun yarıya indiğini söyledik arkadaşlar. Bu doğru. Periyot azalır. Evet, periyodun da yarıya indiğini söylemiştik. Üçüncü öncül de doğrudur arkadaşlar. Buna göre cevabımız 2 ve 3 Denizli seçeneği olacaktır. Arkadaşlar bu şekilde birinci dersimizin sonuna geldik. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.